Herkese merhabalar. Hepinizin malumu üzerine öncelikle Çin'de baş gösteren, sonrasında tüm dünyayı etkisi altına alarak Türkiye'ye ulaşan koronavirüsü en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Bu videomda sağlık çalışanlarının koronavirüsünde yaşadıkları zorlukları 3 ana başlık altında ele alacağız. İlk olarak neden sağlık çalışanlarına saygı duymalıyız? İkinci olarak virüsten ötürü hastanede yaşadıkları zorluklar, maske, eldiven gibi ekipman sıkıntısı var mı ya da maske ve eldivenlerin günlük kaç kullanım ile verildiği gibi soruların yanıtlarını vereceğiz. Üçüncü olarak aile hayatlarında yaşadıkları zorlukları anlatacağım. Herkese iyi seyirler. Hepimizi etkileyen zor bir dönemden geçiyoruz. Hem kendimizin hem de yakınlarımızın hastalanma endişesini yaşarken sağlık çalışanları aynı zamanda mesleklerini uygulayıp hastalığın yayılmasını engellemeye ve hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyorlar. Okullar, üniversiteler tatil edildi, AVM'ler boşaldı, maçlar, etkinlikler iptal edildi, ticaret durdu, uluslararası sınırlar kapatıldı. İnsanlar birisine dokunmaya korkar oldu. Fakat hastaneler açık. Bizim sağlığımız için de açık olmaya devam edecek. Herkes koronavirüsünden kaçarken sağlık çalışanları virüsü yakalamak ve izole etmek için uğraşıyorlar. Bu açıdan baktığımızda bile ne kadar kutsal bir iş yaptıklarını hepimizin görüyor olması gerekir. İnsanlık olarak gerçekten büyük mücadele gerektiren, her şeye rağmen çaresizlik, acı ve kaygı dolu günler yaşıyorken sağlık çalışanlarının Covid-19'a bağlı olarak toplumda benzer yaş gruplarındaki bireylere göre çok daha yüksek oranda hastalanma ve yaşamlarını yitirme riskiyle karşı karşıyalar. Sağlık çalışanlarının ölüm oranı risk grubu olarak gösterilen ileri yaş ve kronik hastalığı olan hastalara yakın oranlarda. Onun için sağlık çalışanlarına yaptıkları işten ötürü saygı duymalıyız. Şimdi virüsten ötürü hastanelerde yaşadıkları zorluklara gelecek olursak, doktorlar ve tüm diğer sağlık çalışanları enfeksiyon hastalıkları, radyoaktif ışın yayıcı cihazlarla çalışmalara bağlı kanser türlerine yakalanabilmektedirler. Aşırı yoğun çalışma, gece çalışma, stres, depresyon ve tükenmişlik hali oluşmakta. Olumsuz yaşam ve beslenme koşullarına bağlı olarak artan kardiyovasküler hastalık riskleri bulunmakta ve sağlıkta şiddet ile her zaman karşı karşıyadır. Bu durumlara ek olarak koronavirüsü salgını bulunmakta bir de. Bütün dünyada diğer meslek grupları evlerine çekilip kendilerini korumaya alırken sağlık çalışanları daha fazla mesai yapmaya başladılar. Hatta izinleri bile kaldırılmıştır. Bazı yerlerde izinde olan sağlık çalışanlarının izinleri iptal edilerek geri çağrılmıştır. Ağızları burunları kırılırken bu fedakarlıklarını umarım unutmayız. En azından dayak yedikleriyle ilgili bir haber gördüğümüzde hak ediyorlar demeyiz. Sağlık çalışanları hastaların nabzını kontrol etmek için, karnını muayene etmek için hastalara dokunuyor, öksürük, nefes darlığı olan hastaların akciğer seslerini dinlemek için hastalarla yakın temas kuruyor. Hastaların kanını almak için dokunuyor, filmlerini çekiyorlar. Sağlık çalışanlarının endişeleri olsa da ateşi olan, öksüren, nezle olan hastasını bırakıp kaçmıyor ve görevini layıkıyla hatta fazla çalışarak yerine getiriyor. En yüksek risk altında olan ancak geri adım atmayan tek topluluk. Bir de hastanelerde yeterli ekipman olmaması korkutuyor sağlık çalışanlarını. Bir sağlık çalışanının kullanabileceği günlük maske sayısı 2'den fazla olmayacak, dezenfektan ve eldivenlerin kişi başına göre hesaplanarak verilmesi, korunmak için kullanılan malzemelerin alarm seviyesinde olduğunu gözler önüne seriyor. Misal, acil doktorunun 24 saatlik bir nöbette kullanabileceği eldiven sayısı 9. Günlük kullanılması gereken malzeme sayısının günü kurtarmayacağı aşikar bir şekilde ortada. Cerrahi maskenin kullanım ömrü 1,5 saat gibi bir süre iken
24 saatlik nöbette nasıl olur da 2 maske ile nöbeti bitirecekler? Kullandıkları ekipmanlar rahat olmayabilir. Hareket etmeyi ve iletişimi sınırlandırabilmektedir. Hatta bazı ekipmanların faydası, koruyuculuğu olup olmadığı tam olarak bilinememektedir. Şimdi bir sağlık çalışanının Covid-19 salgınından ötürü aile hayatlarında yaşadıkları zorluklara değineceğiz. 7/24 çalışan doktorlar, hemşireler ve hasta bakıcıları en büyük risk grubunu oluşturuyor. Meslekleri itibariyle hastalığın tam merkezindeler. Bundan ötürü tüm sağlık çalışanları huzursuz, ancak mesleklerinin her şeyden önce geldikleri bilinciyle çalışıyorlar. Huzursuzluklarının nedeni sadece kendileri değil, yakınlarına bulaştırma riskleri olduğu için diken üstündedirler. Hastalar ile yakın temasta olan sağlıkçıların çoğu evlerine gitmiyor, aileleriyle online iletişim kurmak zorunda kalıyor. Bu dönemde tüm belediyelere sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma olanağı sağladığı için teşekkür ederiz. Ancak hekimler ve servis olanakları olanlar dışındaki diğer sağlık çalışanları da çok az oranda toplu taşıma kullanır. Bunun nedeni öncelikle yaşamlarında zamanla yarışmalarıdır. İş çıkış saatlerinin belirsizliğidir. İkinci en önemli neden aşırı yorgunluktur. Ayrıca bu dönemde hastanede virüs yükü ile karşı karşıya kalmış sağlık çalışanının toplu taşımayı kullanmasının topluma etkileri göz ardı edilmemelidir. Nöbetten çıkan bir sağlık çalışanı toplu taşımaya bindiğinde üzerindeki mikrop, enfeksiyon varsa virüs hepsini etrafa, çevreye dağıtmış olacaktır. Hastaneden geldikleri kıyafetlerle eve girmemek gibi önlemleri almaya çalıştıkları bir salgın hastalık dönemi yaşıyoruz. Sağlık çalışanları zaman kaybetmeden, toplumda bulaşıcılığı artırmadan görev yerlerine ulaşsın istiyorsanız, aynı anda az sayıda sağlık çalışanına ulaşım olanağı sağlayacak servis olanakları gibi hizmetler sunabilirsiniz. Bir sağlık çalışanının bu salgına yakalanması demek, hastalara, aile bireylerine bulaşması demektir. Hastaneye gelenler zaten hasta olduklarından bağışıklığı zayıflamış insanlar. Bundan ötürü koronavirüsü bu insanlarda derin tahribatlar oluşturur. Hatta ölümlerine bile sebep olur. Hastanede çalışanların da aileleri vardır. Risk grubunda bulunan ebeveynlerine bulaştırma korkusu ile çalışmaya devam etmektedir. Evdeki çocuklarına sarılmaktan kendilerini alıkoymak zorundalar. Çünkü onlar bizim sağlığımız için çalışmaya devam etmek zorunda olan pelerinsiz kahramanlardır. Sağlığımızı emanet ettiğimiz sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Daha neler varmış kanalı olarak hazırladığım bu videoyu beğendiyseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yorum yapabilirsiniz.